Herkese merhabalar, Güzelse'ye hoş geldiniz. Umarım 21 hepinize sağlıklı, huzurla, mutlulukla gelmiştir. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber temel gömlek kalıbı çalışacağız. Biliyorsunuz modellerimizin özelliğine, ayrıntısına göre gömlek kalıplarımızı temel beden kalıbına göre, pratik beden kalıbına göre çıkarabiliriz. Sizinle bugün yapacağımız çalışmamızdaki kalıbımızı ise özellikle gömlek dikimlerinde kullanabilirsiniz. Çünkü bu kalıbımız hem pratik beden kalıbımızı andıracak kolaylıkta bir kalıp hem de temel beden kalıbındaki omuz ve kol evi muntazamlığına sahip bir kalıp. Bu kalıbımızı özellikle salaş modellerde, oversize tarzdaki modellerde kullanabilirsiniz. Bunların haricinde beden ölçünüz biraz daha genişse, oversize bir proporsiyona sahipseniz beraber çıkaracağımız gömlek kalıbımız sizin için oldukça ideal bir kalıp olacaktır. Yavaştan kalıbımızı çıkarmaya başlayalım ama onun öncesinde bir hatırlatma olarak videomuzu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, bizi takipte kalmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir de artık katıl butonumuz eklendi. Eğer destek vermek isterseniz de katıl butonunu tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Gelelim kalıbımıza. Kalıbımızda kullanacağımız ölçüleri 38 bedene uygun olarak aldım. Gördüğünüz gibi ölçülerimize artı 6 bolluk payı vererek çalışacağız. Yine omuz ölçümüzü de tam ölçü yerine düşük omuz çalışacağımız için ona da artı 6 santim ekledik ve 45 santime genişlettik. Kalıbımız popo hattına kadar uzanacak bir kalıp olacak. O nedenle ilk olarak göğüs ölçümüzün yarısı kadar ve arka uzunluk ölçümüz kadar bir dikdörtgen çiziyoruz. Bu dikdörtgenimizi tam olarak ortadan ikiye bölüyoruz ve düz hattımızı oluşturuyoruz. Ortadan ikiye böldüğümüz bu hat bize üst bedenimizin yarısını ve kol evimize oturtacağımız alanımızı sağlayacak. Kalıbımızda belimize kadar geldik. Şimdi ise 20 santim daha aşağıya doğru iniş yaparak dikdörtgenimizi bütünlüyoruz ve kalça düşüklüğümüzü de sağlamış oluyoruz. Ölçülerimizin 90 derecelik açılarına dikkat ederek dikdörtgenimizi oluşturduk. Dikdörtgenimizden sonra yan dikişlerimizi yerleştireceğimiz bedenimizi ön ve arka olmak üzere ikiye ayıran çizgimizi çizelim. Bu çizgimizi 41 santimlik üst bedenimizi ikiye ayıran çizginin tam ortasından dikdörtgenimizin sonuna kadar yani kalça hattımıza kadar uzatalım. Burada çizgimizin 90 derecelik açıyla inmesine ve kalça hattımız olan çizgiyi de tam olarak ortadan ikiye bölmesine dikkat edelim. Çizgimizi çektik fakat bu çizgi bizim kullanacağımız çizgimiz değil. Biz bu çektiğimiz çizgiyi 2,5 milim kadar sağa yani arka bedene doğru kaydıracağız ve o kaydırdığımız çizgiyi netleyeceğiz. Bu işlemi yapmamızın sebebi temel beden kalıbında olduğu gibi göğüs farkından kaynaklı yan dikişin öne kayma yapmasını engellemek. Evet, genel hatlarımızı oluşturduk. Artık ayrıntılarımıza geçelim ve kol altı geçişimizi yani kol evimizi yerleştireceğimiz alanı belirleyelim. Tabii ki ilk olarak hesaplamalarımızı yapıyoruz. Göğüs ölçümüz olan 98 santimi 8'e bölüyoruz. Ve çıkan sonucu da 2'ye bölerek yerleştireceğimiz ölçümüzü buluyoruz. 6 küsürlü bir sayı çıktı. Bu ölçüyü sağa doğru 2,5 milim kaydırdığımız hattın soluna ve sağına yerleştiriyoruz. Attığımız noktalardan yukarıya doğru gönyemizin 90 derecelik açılarından faydalanarak dik çıkışlar sağlıyoruz. Çıkışlarımızı üst çizgiye kadar devam ettiriyoruz. Kol evimizin yerini hazırladık. Geçiyoruz arka yakamızı oluşturmaya. Hesaplamalarımızı yapıyoruz. Temel beden kalıbındaki gibi beden ölçümüzü yani göğüs genişliğimizi 20'ye bölüyoruz ve artı 3 santim ekliyoruz. Yaka genişliğimiz 7,9 santim geliyor. Bu ölçüyü çok ayrıntılı çalışmak istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz ama isterseniz de benim gibi 8 santimi tamamlayarak da yol alabilirsiniz. 8 santimlik ölçümüzü arka ortanın en üst noktasından içeriye doğru üst çizgi üzerinde işaretliyoruz. Arka yaka genişliğimizi işaretledikten sonra bize omuz açımızı verecek 2 santimlik çıkışımızı sağlıyoruz. Bu çıkışı attığımız noktadan yukarıya doğru 90 derecelik açımıza çok dikkat ederek veriyoruz. Çıkışımızdan sonra kavadoramız yardımıyla arka yaka hattımızı oluşturuyoruz. Bu arada kullandığımız 2 santimlik çıkış standarttır arkadaşlar. Ve bir de bir şey daha eklemek istiyorum.
Kalıplarımızı çıkarırken özellikle geniş, çok bolluklu, dökümlü modellerde bazen yaka genişliği bize sorun çıkarabiliyor. Yakamız olmasını istediğimizden biraz daha geniş kalabiliyor. Bunun haricinde boyun hattımız beden genişliğimize göre daha ince ya da daha kalın olabiliyor. İşte bu gibi durumlarda yaka genişliğimizi bulurken bolluk payı eklenmemiş ölçüyü kullanabilirsiniz. Biz burada 92 artı 6, 98 santimlik bir ölçü üzerinden ilerledik. Siz bu ölçünün tam olmasını, birebir oturmasını istiyorsanız işlemlerinizi direkt 92 yani tam beden ölçünüz üzerinden yapabilirsiniz. Ya da dar bir kalıp çalışıyorsanız ve boyun çapınız standarttan biraz kalınsa işlemlerinizi yaparken tam olan göğüs çevrenize pay ekleyerek yaka genişliğinizi bulabilirsiniz. Bu da önemli ayrıntılardan bir tanesiydi. Bu videomuzda eklemek istedim. Arka yakamızı oturttuk. Ön yakamıza geldi sıra. Ön yakamızı oturtmak için ön ortamızın en uç kısmından yine yukarıya doğru 2 santimlik dik bir çıkış sağlıyoruz. Bu çıkışın en üst noktasından içeriye doğru 90 derecelik açımıza dikkat ederek yaka genişliğimiz kadar yani 8 santimlik dik bir çizgi çekiyoruz. Yakamızın genişliğini sağladıktan sonra yakamızın düşüklüğünü oturtuyoruz. Yaka düşüklüğümüzü yaka genişliğimize 1 santim ekleyerek buluyoruz. Yani 8 artı 1, 9 santim gibi. Bunun için de cetvelimizin sıfır noktasını 2 santimlik çıkışın en üstüne oturtuyoruz ve 9 santimden noktamızı atıyoruz. Yaka düşüklüğümüzü veriyoruz. Burada kullandığımız artı 1 santim de yine standart bir uygulama. 9 santimden attığımız noktayı da yine dik bir şekilde içeriye doğru yaka genişliğimiz kadar yani 8 santim uzatıyoruz. Ve yukarıdaki çıkışımızla birleştirerek ön yakamızı oturtacağımız dikdörtgenimizi oluşturuyoruz. Kavadoramızı alıyoruz ve ön ortadan 1-2 milimlik düz geçişe dikkat ederek gömleğimizin ön yakasını çiziyoruz. Ön yakamız ve arka yakamızdan sonra arka kol evi için uzanan hatta geçiyoruz. Bu hattı 3 eşit parçaya bölüyoruz. En üstte kalan nokta ile ön yakamızın uç kısmını cetvelimizle hafif bir şekilde birleştiriyoruz. Sonrasında yine aynı noktayı 90 derecelik açıya dikkat ederek dik bir şekilde karşıya doğru uzatıyoruz. Ve karşı çizgide değdiği noktayı işaretliyoruz. İşaretlediğimiz bu noktanın 2 santim yukarısına yine bir nokta daha atıyoruz. $2 santim yine standart. Bu sefer de 2 santim yukarıya attığımız nokta ile arka yakamızın uç kısmını düz cetvelimizle hafif bir şekilde birleştiriyoruz. Omuz genişliğimizi oturtacağımız hatlarımızı belirlemiş olduk. Peki omuz genişliğimizi nasıl yerleştireceğiz? Omuz genişliğimizi yerleştirebilmek için gönyemizin orta çizgisini arka orta geçişimize birebir yerleştirerek omuz ölçümüzün yarısı olan 22,5 santimi arka yakamızdan uzanan hatta yakalayacağız. Bunu yaparken 22,5 santimlik ölçünün arka ortadan 90 derecelik açıyla gelmesine dikkat edeceğiz. Gönyeniz kısa kalıyorsa siz de benim gibi cetvelinizden yardım alabilirsiniz. Attığımız nokta ile arka yakamızın uç kısmına kadar uzanan bölüm bizim arka omuz hattımız. Bu hattı hem netliyoruz hem de kaç santim geldiğini ölçüyoruz. ...15,2 santim geldi. 15,2 santim gelen arka omuz hattımızı bu defa da ön yaka ucumuzdan uzanan çizgi üzerine yerleştiriyoruz. Tabii ki yaka ucunu cetvelin sıfır noktasına dayıyoruz. Ve 15,2'den hat üzerinde nokta alarak ön omuz geçişimizi belirliyoruz.
Bedenimizin omuz geçişlerinden sonra rahatlama adına koltuk altı çizgimizden 2 santim aşağıya düşüş sağlıyoruz. Bu düşüşü beden genişliğinize, modelinize, kullandığınız bolluk payınıza göre azaltıp arttırabilirsiniz. Düşüşümüzün çizgimize paralel olmasına, yani açılara dikkat. Kol evi düşüşünden sonra göğemizin orta çizgisini omuz hattımıza birebir yerleştirerek 90 derecelik küçük geçişlerimizi de veriyoruz. Biliyorsunuz bu geçişler ön ve arka omuz dikişimizin birbirini karşılaması için gerekli. Artık kol evimizi şekillendirebiliriz. Kol evimizi şekillendirirken 90 derecelik geçişi dikkate almayı, ön kol evimizin arka kol evine göre biraz daha derin olması gerektiğini ve genel olarak bakıldığında bir yumurta ovali vermesi gerektiğini unutmuyoruz. Gömlek kalıbımızın yaka, omuz ve kol evi geçişlerini tamamladık. Öyleyse bel hattımıza gelelim. Bel çevremizin ölçüsünü 4'e bölüyoruz ve çıkan sonuca ön bel için 2 santim ekleme yapıyoruz. Burada 2 santimlik pay bel hattının genişlemesini ve inişin daha yumuşak olmasını sağlayacaktır. Bunun dışında modeliniz istiyorsa temel beden kalıbındaki gibi bel pensi olarak da bu payı kalıbınızda kullanabilirsiniz. Biz burada bel pensi kullanmayacağız. O yüzden çizgi üzerinde ön ortadan içeriye doğru 21,5 santimden ön bel için noktamızı atıyoruz. Arka belimize geldik. Arka belimiz için de artı 2,5 santimlik bir ekleme yapıyoruz. Çizgi üzerinde arka ortadan içeriye 22 santimden noktamızı atıyoruz ve rigamız yardımıyla üst bedenimizin ön ve arka yan dikiş hatlarını oluşturuyoruz. Üst bedenimizi tamamlamış olduk. Şimdi de alt bedenimize geçiyoruz. Kalça ölçümüzü 4'e bölüyoruz. Popo hattımızın üzerine kalça ölçülerimizi yerleştiriyoruz. Ön ortadan içeriye 26 santimden noktamızı atıyoruz. Ve attığımız nokta ile bel noktamızı rigamız yardımıyla birleştiriyoruz. Popomuzun yan geçişini verirken diğer kalıplardan daha düz bir geçiş sağlıyoruz. O nedenle rigamızın daha bombesiz olan kısmıyla geçişimizi oluşturuyoruz. Aynı işlemleri arka bedenimiz için de yapıyoruz. 26 santimden içeriye nokta atarak bel hattımızla birleştiriyoruz. Evet, gömlek kalıbımızın ana bedenini böylece hazırlamış olduk. Gördüğünüz gibi omuz ve kol evi geçişi temel bedendeki gibi gayet muntazam. Ama bedenin akışı pratik bedendeki gibi pensiz ve gayet rahat. Bu kalıbımızla ilgili 2 videomuz daha olacak arkadaşlar. Bir tanesi kol kalıbı için gelecek, diğeri ise omuz ve beden geçişlerindeki uygulamalar için olacak. Başta da söylediğim gibi beden ölçüleriniz 36, 38, 40 yani genel itibariyle standart ölçülerde ise bu kalıbı salaş gömlekler için kullanabilirsiniz. Oversize gömlek modelleri için kullanabilirsiniz. Bunun haricinde beden ölçünüz, beden boyunuz birazcık daha büyükse, oversize bir proporsiyona sahipseniz de yine bu gömlek kalıbını çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bizi takipte kalmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yine bize destek vermek adına katıl butonundan da bize katılabilir ve destek olabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu kalın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.